Herkese merhaba. Bugünkü incelememizde 2014 yapımı Nightcrawler filmine, yani Gece Vurgununa ve modern medyaya yönelttiği o keskin eleştirilere dalıyoruz. Bu film, inanın, sadece bir gerilim hikayesi değil, aynı zamanda medyanın, hatta dürüst olalım, hepimizin, yani biz izleyicilerin şiddetle olan o tuhaf ve sorunlu ilişkisine tutulmuş acımasız bir ayna gibi. Daha filmin en başında duyduğumuz bu cümle var ya, insanı gerçekten bir sarsıyor. Düşünsenize, haber müdürü Nina diyor ki, size yayınladığımız şeyi tarif etmem gerekse bu sokakta boğazı kesilmiş bir kadın olurdu. Bu tek cümleyle aslında medyanın reyting için ne kadar ileri gidebileceğini, o sansasyon açlığını resmen yüzümüze vuruyor. İşte filmin bütün meselesi de tam olarak burada başlıyor. Film aslında çok basit ama bir o kadar da güçlü bir fikir üzerine kurulu. Medya, reyting için kanı ve şiddeti her şeyin önüne koyar. Peki bu tuzak nasıl işliyor ve bu korkunç döngüyü kim besliyor? Gelin şimdi adım adım buna bakalım. Öncelikle kısaca filmin ne olduğundan bahsedelim. Nightcrawler, Don Gilroy'un yönettiği bir suç gerilim filmi. Başrolde Jake Gyllenhaal var ve canlandırdığı Lou Bloom karakteri, Los Angeles'ın o karanlık sokaklarında en şiddetli olayları kamerasına kaydeden hırslı bir adam. Ama sakın onu sıradan bir gazeteci sanmayın. Lou Bloom'un hikayesi öyle idealist bir gazetecilik tutkusuyla falan başlamıyor, tam tersi. Küçük çaplı bir hırsız olan Lou, bir trajedi anında resmen bir pazar fırsatı görüyor ve kendine yepyeni bir yol çiziyor. Yani bu bir meslek aşkından çok sistemdeki bir boşluğu görüp o boşluktan para kazanma hikayesi. Lou'nun bu dünyaya girişi de işte bu kadar hızlı ve hesaplı oluyor. Bir gece bir trafik kazasına denk geliyor, bakıyor ki Nightcrawler denilen serbest kameramanlar olayı çekiyor. Ben neden yapmayayım diyor, hemen çalıntı bir bisikleti paraya çevirip kendine bir kamera ve polis telsizi oluyor ve çektiği ilk şok edici görüntüyü de hop anında yerel bir haber kanalına satmayı başarıyor. Ve o ilk satış işte o an Lou için bir aydınlanma anı gibi. En temel, en acımasız kuralı öğreniyor. Şiddet satar. Haber müdürü Nina ona aslında çok basit bir denklem sunuyor. Adeta bak diyor, ne kadar kan o kadar para. Görüntü ne kadar rahatsız edici ise o kadar değerli. İşte bu basit ve korkunç denklem, Lou'nun bundan sonra atacağı her adımı, vereceği her kararı şekillendirecek. Liu çok geçmeden anlıyor ki oyunu sadece kurallarına göre oynamak ona yetmeyecek. En değerli, en sarsıcı görüntüyü kapmak için artık sınırları aşması, kuralları bizzat çiğnemesi gerekiyor. İlk büyük adımı aktif bir suç mahalline polis şeridinin altına gizlice süzülerek girmesi oluyor. İşte bu noktada artık o sadece bir gözlemci değil, olayın içine sızan, özel görüntü için yasaları hiçe sayan bir davetsiz misafir. Ve ahlaki çöküş işte burada daha da derinleşiyor. Bir kaza yerinde daha etkileyici bir fotoğraf karesi yakalamak için ne yapıyor biliyor musunuz? Yerdeki cesedi sürükleyip kadrajını ayarlıyor. Bu an onun insan hayatına karşı ne kadar hissizleştiğinin en net, en sarsıcı kanıtı. Onun için artık kurbanlar birer insan değil, onlar en iyi şekilde paketlenip en yüksek fiyata satılacak birer ürün, birer obje. Başkalarının acısı onun için sadece bir ticaret malzemesi. Ru artık sadece kuralları çiğnemekle de yetinmiyor, çok daha ileri gidiyor. Kendi çıkarları için bütün sistemi manipüle etmeye başlıyor ve adeta oyunun kurallarını yeniden yazıyor. Avcıyken şimdi oyunun kurucusuna dönüşüyor. Piyasada tabii ki yalnız değil. Karşısında birden fazla aracıyla aynı anda birçok olayı takip eden büyük bir rakip ajans var. Lou ise tek tabanca. Peki ne yapıyor? Rakiplerini daha çok çalışarak geçmeye çalışmıyor, hayır. Onları sabote ederek, oyun dışı bırakarak yok etmeye karar veriyor. Bu onun acımasız iş stratejisinin bir parçası. Ve işler burada da durmuyor. Manipülasyonun artık zirve yaptığı anlara geliyoruz. Düşünün, bir suç mahalline polisten bile önce gidiyor. Katilleri kameraya çekiyor ama bu kanıtı polise vermeyi aklından bile geçirmiyor. Sonra dönüyor, haber müdürünü reyting korkusuyla sıkıştırıp ona şantaj yapıyor. Ve en korkuncu, daha iyi bir görüntü, daha sarsıcı bir hikaye uğruna kendi yardımcısının ölümünü tezgahlıyor. Bunların hepsi onun için sadece soğukkanlı bir iş stratejisi. İnanılır gibi değil. Artık o, sistemin içinde çırpınan bir oyuncu değil, haberlerin nasıl anlatılacağını kontrol eden bir avcı, hatta sistemin ta kendisi, efendisi olmuş durumda. Evet, şimdi filmin merceğini karakterlerden alıp doğrudan bize çevirme zamanı. Yani evlerinde, koltuklarında oturup bu haberleri izleyenlere. Film, asıl yumruğu işte burada indiriyor.
Filmin temel tezi şu, haber kanalları kamu yararını falan çoktan bir kenara bırakmış, tamamen sansasyonun peşine düşmüş durumda. Rating savaşları yüzünden etik diye bir şey kalmamış. İyi de aklımıza şu soru gelmiyor mu? Lou tüm bu kanlı rahatsız edici görüntüleri kimin için hazırlıyor? Cevap çok acı ve çok basit, bizim için. Ve işte film tam bu noktada iğneyi bize, izleyiciye batırıyor. Belki de en can alıcı eleştiri bu. Diyor ki, tükettiğiniz içeriğin bir nevi üreticisi aslında sizsiniz. Yani bizim bu tür haberlere olan merakımız, talebimiz olmasa Lou gibi karakterler ortaya çıkabilir miydi? Başarılı olabilirler miydi? Aslında arzı yaratan talebin ta kendisi. Çarkı döndüren biziz. Sonuç olarak film aklımızda tek bir adamla ilgili bir sorudan çok daha fazlasını bırakıyor. Onun temsil ettiği bütün bir sistemle ilgili o büyük soruyu soruyor. Medya, reyting uğruna daha ne kadar yozlaşabilir ve daha da önemlisi bu yozlaşmada bizim yani izleyicinin payı ne? İşte asıl üzerine düşünmemiz gereken soru bu.